Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Şahane bir pasta tarifiyle geldim. Üstelik fırın falan kullanmayacağız. Kek pişirmeyeceğiz. Enfes pankeklerle nefis bir baton pasta hazırlayacağız. Hatta dilerseniz başka kalıpta kullanabilirsiniz. Böyle 4 tane kadar kararmış, buzdolabına kararmış muzum vardı. Çok güzel bir tarif çıkardım bunlarla beraber. 4 adet küçük anamur yani yerli muzun içine 2 tane yumurta, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Ve içine 2 yemek kaşığı kadar şeker ilave edeceğim. Bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı da içine bir yemek kaşığı da içine kakao ilave edeceğim. Rengi böyle biraz kakaolu olsun istiyorum. Çünkü beyaz bir krema ile birlikte servis yapacağım. Blender'ı işin içine sokuyorum. Pürüzsüz olacak kıvama gelene kadar bütün malzemeyi blenderdan geçiriyorum. Daha sonra içine 2 çay bardağı kadar un ilave edeceğim. Sizler videodaki kıvama dikkat edin. Mutlaka un markadan markaya değişiklik gösteriyor kıvamda. Şöyle bunları tavada ya da bir sileksin üzerinde sıcak bir zeminin üzerinde pişireceğiz. Bu bir tava olabilir, bir sileks olabilir. Ben bugün sizin de görmeniz açısından silekste pişireceğim. Bütün hamuru bu şekilde karıştırdıktan sonra pürüzsüz kıvama geldikten sonra böyle bir sıkma kabına doldurdum. Tamamını yağsız bir yüzeyde silekste işte bir tava da olabilir, bu teflon tava da olabilir. Pişiriyorum önlü arkalı olacak şekilde. Ne kadar güzel kabardığına şu şekilde siz şahit oluyorsunuz. Mutlaka üzeri henüz yaşken çevirin, yani altı pişsin. Üzerinin kurumasına izin vermeyin. Böylece her iki taraftan aldığı ateşle birlikte içleri çok güzel pişeceklerdir. Bu kısmı çok fazla kesmedim. Size pankekin ne kadar güzel iki tarafının da pişirebileceğinizi göstermek istedim. Çünkü bunu sadece bu pastada değil, normalde kahvaltılarınızda da tüketebilirsiniz. Muzlarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde bir muzlu pasta yapmak herhangi bir yerde görmüş olduğum bir tarif değil. Tamamen bana ait, benim uydurduğum bir tarif. Çok ama çok beğendik. Çünkü çok nefis bir tat ortaya çıktı. İçinde muz gözükmüyor ama yediğiniz zaman muz tadı geliyor ağzınıza. Krem şanti yapacaktım içine ama sonra o krem şantinin tadını herkesin sevmeyeceğini düşünerek içine 1 çay bardağı kadar, 1 su bardağı da olabilir, krema ilave ettim. Eğer şayet evinizde varsa krema ilave edin, yoksa sadece krem şantiyi de kullanabilirsiniz. Krem şanti, süt ve krema ile birlikte güzel bir krem hazırladım. Gayet sert bir krema hazırladım. Sonra böyle bir baton kek kalıbı ben uygun gördüm. Sizler dilerseniz borcama bile yapabilirsiniz. Düz bir şekilde dahi yapabilirsiniz. Bisküvi pastası gibi düşünün bunu. Bu pankeklerin aralarına kremaları doldurup yan yana dizeceğim. Öncelikle şöyle zemini bir krem şanti ile buluyorum ki aralarına da girsin diye. Alt zeminli krem şantiyi her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra her birinin arasına gelecek şekilde krem şanti ile birlikte bütün pankekleri buluşturup yan yana diziyorum. Tüm baton kalıbın içini dolduruyorum. Dik bir görüntü olması için ben bu şekilde yan yana dizdim. Eğer sizler dilerseniz üst üste de dizebilirsiniz. Aynı şekilde keserken yine görüntüsü yatay olur. Bunun dikey oldu, onunki yatay olur. O yüzden söylüyorum, evinizde hangi kalıp varsa ona bu tarifi uyarlayabilirsiniz. Pankeklerimin hepsini tamamladım. Şimdi kalan kremayı üzerine bu aralarını dolduracak şekilde iyice dolduruyorum.
Bir gece kadar buzdolabında beklerse iyi olur. Zamanınız yoksa 5-6 saatte olur. Böyle bir kalıptan çıkartacağım. Size kalıptan çıkmış halini göstereceğim. Üzeri için de ganaj hazırladım. Ben mara usulü olabilir ya da işte bir mikrodalgada eritebilirsiniz. 100 gram kremaya 100 gram bitter çikolatayı karıştırdım ve üzerini kaplamak için çikolata ganaj hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi şahane gözüküyor ama onu bir çikolatayla taşlandırmak istedim. Üzerine böyle fıstıkla, hindistan ceviziyle, fındıkla, evinizde ne varsa süsleyebilirsiniz. Bu şekilde de dolapta 1 saat kadar kalması iyi olacaktır. Kestiğiniz zaman dilimler böyle bozulmadan çıkacaklardır. Çünkü üzerinin ganajının donmaya da ihtiyacı var. Hiç fırın kullanmadan, kek pişirmeden, işte bisküvi tarzı bir şey kullanmadan bu nefis pastayı hazırladım. Çok lezzetli oldu. Daha önce krep pastalar yapmıştık. Bu Moldovik pastalar falan var. Onları da yapmıştık. Oradan biraz esinlendim. Dedim ki krepli oluyorsa pankekle niye olmasın? Fakat hangi kalıba nasıl bir şekilde oturtacağımı düşünmem gerekiyordu. O yüzden böyle bir Ar-Ge çalışması yaptım. Çok da başarılı oldu. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle kesmek istiyorum. İçini göstermek istiyorum. Gayet lezzetli bir kreması var. Ama sizler dilerseniz içine kullanacağınız kremayı pişirebilirsiniz. Kanalımda bütün kremaları topladığım bir videom var. Şuraya ekleyeyim. Siz dilerseniz buraya tıklayabilirsiniz. Açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz. İsterseniz içindeki kremayı pişirerek pastacı kreması olarak da hazırlayabilirsiniz. Şahane pastam gördüğünüz gibi gayet kolay dilimleniyor. Dikine dizmeme rağmen çok güzel görünüyor. Şimdi şöyle bir tabağa alacağım. Çatalla size kıvamını göstereceğim. Hem muz tadı, o kremanın vermiş olduğu lezzet ve üzerindeki çikolatayla taçlanmış nefis bir pasta ortaya çıktı. İnşallah sizler de bu lezzetli pasta tarifini denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Instagram hesabından bana fotoğraf gönderebilirsiniz DM'den. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka beni Instagram hesabımdan takip edin. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.